Mindside herkesin kafasında soru işaretleri bırakan bir oyundu. Öncelikle hepimiz oyunu sağdan soldan duyduk sadece. GTA klonu dediler. Böyle şehirde araba sürüyoruz falan filan, grafikler çok güzel gözüküyor. Sonra GTA 3'ten GTA 5'e kadar birçok oyunda emeği bulunan, yönetmenlik yapan Rockstar Games çalışanı Leslie Benzes'in oyunun başında olduğunu öğreniyoruz. Ve adamın 12 yıl sonra çıkardığı ilk oyun. Ve işte hepimizin sevdiği GTA'ların başında olan adamın yaptığı oyun olduğunu görünce diyorsun herhalde çok büyük, çok güzel bir oyun geliyor. Ama sonra yapımcı şirkete bakıyorsun, abi adamların Wikipedia sayfası bile yok. Hiçbir büyük konferansta oyunu görmedik bile neredeyse. Oyunun çıkışına 2 gün kalmış, ortalıkta hiçbir inceleme yok, hiçbir fragman yok. Abi acaba çok büyük bir dolandırıcılık mı geliyor yine? Neyse oyun sıfır reklamla çıktı. Hatta ben oyunun çıktığını yayında öğrendim abi. Dediler ki işte Mindside çıktı, oynayacak mısın? Dedim ne? Bugün mü çıkıyordu oyun? Sonra aldım, oynadım, bitirdim ve hiç uzatmadan hemen size cevabınızı vereyim. Cevap ikinci arkadaşlar. Mindside ne yazık ki o aradığımız kaliteli GTA klonu değil. Hemen en büyük sıkıntıdan başlayalım. Optimizasyon. Oyun rezalet bir biçimde çıktı, diğer tüm Unreal Engine 5 oyunları gibi. Konsollarda PlayStation 5 Pro'da bile FPS 30'dan aşağı düşüyor ki çok kötü bir performans. Bilgisayarda ben 4070 ile oynadım. DLSS Frame Generation açıkken bile ancak 80-90 FPS arası oynayabildim oyunu. Frame Generation'ı kapatsam direkt 40-50'ye düşüyordu ki 4070'i de beklemediğim bir performans tabii ki. Daha düşük ekran kartlarında işte 3060'ta 2070'te Allah bilir kaç FPS veriyor, hiç düşünmek bile istemiyorum. Bunun oyunun teknik bir sıkıntısının olduğu çok açık, çünkü oyun bazı yerlerde işte mesela spesifik bir yolun üstünde veya sniper'da zoom'unu açınca falan direkt bayağı bir FPS düşüyor. Yayında oynarken oyunda bir patlama olduğu zaman direkt benim bilgisayarım da patlıyordu. Pardon arkadaşlar, özür dilerim, pardon. Ben dedim oğlum gitmeyelim diye. Siz dinlemediniz, beni alın işte. Bak FPS 20'ye düştü, mutlu musunuz? Ayrıca bayağı bir ghosting sorunu da var. Yani optimizasyon olarak hiç çıkmaya hazır bir oyun değil Mindside. Peki bu oyun ne kadar GTA? Cevap hiç arkadaşlar. Beklentinizi sakın yükseklerde tutmayın. Bu oyunun GTA ile hiçbir alakası yok. Bu oyunda hiçbir yan etkinlik, yan içerik, herhangi bir işte girilebilir mağaza, şöyle sağa sola araba süreyim çıkayım, polisler ulaşayım falan filan hiçbir şey yok. Bu oyunda sadece görev yapıyorsunuz abi bak. Sadece görev. Görev dışı hiçbir şey yok ve sadece görevden göreve ilerliyorsunuz. Ve 10 saatte bitiyor oyun. Evet, yapımcılar 20 saat demiş ama yalan, 10 saatte bitirebileceğiniz bir oyun. Görevler de çok sıkıcı bu arada. Hele oyunun açılışı ilk 2 saati tam bir işkence. İlk 2 saatin 1 saati ara sahne, kalan 1 saati de takip görevi abi. Oyunda çok takip görevi var, şimdiden söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim, oyunda istediğiniz arabaya binebileceğinizi düşünüyorsanız hiç düşünmeyin abi, çünkü o da yok. Oyunda sadece oyunun size görev sırasında verdiği arabaları kullanabiliyorsunuz. Öyle şehirden rastgele bir arabaya bineyim falan filan yok yani. Tek bir görevde oyun size farklı arabalar sunuyor. Böyle 5-6 tane spor arabası dizilmiş, oyun istediğini seç diyor. Baktım şöyle bir araçlardan neyi alsam diye ve sonuna kararımı tabii ki Kevin Levin'in arabasından seçtim. 1970'lerin klasik Amerikan görünümünde olan bu araç 425 beygiriyle birçok bölümde dünyayı bentenden daha çok kurtarıyor ve güveni tamlamasında da çok işine yarıyor Kevin'in. Tabii ki böyle açık dünya bir oyun yapmak kolay bir şey değil. Yapay zekanın iyi olması lazım, yoksa açık dünyanın illüzyonu çok çabuk bozulabiliyor. Peki bu oyunda yapay zeka ne kadar iyi? Tahmin edebileceğiniz gibi sıfır. Yapay zekayı çok kolay bozabiliyorsunuz. Bazen insanlara silah doğrulttuğunda artık hiç tepki vermemeye başlıyor. Arabayı park ettiğinizde NPC'ler sadece bekliyor. Oyunda polis zaten hiçbir şey yok. Şehirdeki herkesi öldürüp katliam yapsanız bile hiçbir şey olmayacak abi. Görev yaparken yine yapay zeka kafayı yiyebiliyor. Kendi kendine kaza yapıp işte böyle kalabiliyor. Sonra görev ilerlemiyor. I do need to tell you, Jacob, you're not gonna catch me. What you did back there may have exceeded expectations. Give me some intel, and maybe I give you a break. What do you want to know, Sherlock? You could start by telling me who you're... Böyle şeyleri gördüğünüzde de tabii çok amatör bir işmiş gibi hissetmenize neden oluyor. Hikaye tek kelimeyle rezalet. Oyun size daha ilk saatten bazı duygular yaşatmaya çalışıyor da abi ben daha ana karakterin ismini bile ezberlemedim lan. Oğlum ne karakterle ne bağ kurayım, ne duygulanayım lan. Oyunun zaten hikaye anlatımı şöyle. Görev başlıyor, oyun diyor ki işte 45 kilometre yol git. Bu 45 kilometre yolu giderken sürekli karakterler arkada konuşuyor. Sürekli ama abi. Oyundaki her görev neredeyse böyle. Bu da bir yerden sonra oyunlar çok soğutuyor tabii ki.
Bir de ana karakterimiz tanıdık gelmiş olabilir. Evet, Mafya 3 ana karakterimizin aktörü bu oyunda da yine ana karakter. Abi o kadar fazla aktör seçeneği varken yani neden Mafya 3'teki adamı kullanırsın ki? Adamı her gördüğümde oğlum Mafya 3 aklıma geliyor oğlum. Özdeşti adam bu Mafya 3'e, niye bu adamı seçersin ki? Ve bu iki oyunda şu an yerden yere vuruluyor ve ikinci kez bir açık dünya oyununun ana karakteri bu adam. Tesadüf mü? Size kalmış. Neyse, dediğim gibi hikayesi de çok kötü ve tabii ki çok sıkıcı oluyor oyun bu yüzden ve dediğim gibi sadece ana görevden ana göreve gittiğimiz için şu oyuna video yapmayacak olsam asla bitirmez, silerdim 2 saat sonra. Oynanış olarak da çok yavan bir oyun. Aklınıza gelebilecek en temel mekanikler bile bu oyunda yok. Mesela en basit olarak ne mekaniği beklersiniz? Yakın dövüş değil mi? Düşmanla dip dibe gelirsiniz bazen, işte orada silah kullanmak yerine yumruk atmanız daha doğru olur değil mi? Yok. Bu oyunda hiçbir şekilde yakın dövüş yok. Her türlü savaşta silah kullanmak zorunlu. Takip görevi var. Size sıkıyorlar. Siz de karşılık vermek istiyor musunuz? Abi istemeyin, çünkü araç konumundayken bu oyunda silah kullanamıyorsunuz. Motor sürmek ister misiniz? Yok. Uçak, helikopter, o da yok. Sadece uçan bir drone sürebiliyorsunuz. Oyunda araba sürmek ve ateş etmek dışı hiçbir mekanik yok hatta, yani hiç uzatmayayım konuyu, sadece ateş edip araba sürebiliyorsunuz oyunda. Oyunun iyi şeyleri yok mu? Var abi, grafik. Hani şu 10 yıllık bir tane video var ya bir zamanında GTA 5 sızıntısı diye atılan. O zamanlar hayvan gibi grafikli olarak gördüğümüz. Ha işte ben onu sanki bu oyunda hissettim gibi lan. Böyle toprakta falan araba sürerken oyun çok güzel gözüküyor göze. Bir de şey var abi, menüde play diye bir tuş var. Buraya tıkladığınızda bazı şeyler çıkıyor, işte kısa savaş yapma, yarışa girme gibi yerler var. Hatta bunları siz de yapabiliyorsunuz. Oyunun içerisinde bölüm yapma yeri var. İşte teker teker kendi yarışınızı, kendi arabalarınızı, kurallarınızı falan filan koyup oyun içerisinde yükleyip başka oyuncular yaptığınız şeyi oynayabiliyor. İşte Roblox gibi düşünebilirsiniz. Ama tabii ki ben oyunun güncel mekanikleriyle pek zevkli olduğunu düşünmüyorum, o ayrı konu. Uzun lafın kısası arkadaşlar, Mansai çok büyük başka bir rezillik. Asla ve asla 60 dolara değecek bir oyun değil. 10 dolar olsa bile düşünüp de alınır yani. Önce bir düşüneceksin 10 dolara değer mi diye. Ha ama kapatmadan şeyi söyleyeyim abi. İnternette çok şey lafını gördüm. İşte insanlar diyor ki abi Cyberpunk çıktığında çok daha iyiydi ya. Bu oyun ne? Yazmış insanlar. Arkadaşlar oğlum bu kadar balık hafızalı olmayın lan. Bu oyun cehennemin 1. katmanı ise abi Cyberpunk cehennemin 7. katmanıydı. Hiçbir oyun Cyberpunk rezaletinin yanına bile yaklaşamaz. Abi ben çıktığında bilgisayarda bitirdim. O kadar da bug yoktu abi, bitirdim ben, bitirilebiliyordu. Abi bu da bitebiliyor yani, oyunu bitirmek mi abi oyunu temiz kılıyor? Şu an bu oyun için söylediğim şeylerin hepsi ve çok çok daha fazlası Cyberpunk'ta vardı. O yüzden sakın arkadaşlar, yani sakın bu oyunu asla Cyberpunk'la falan eş tutmayın. Cyberpunk Abdullah Öcalan seviyesi bir şeydi yani.